Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Keyfiniz bol olsun. Bugün ben size kurdele bitkileriyle geldim. Bu kurdele bitkisini geçmiş videolarda izleyen arkadaşlar olmuştur. Migros'tan almıştım. Bu kurdele bitkisi de benim eski bitkim. Bendeki düz yeşil renkli Migros'tan zaten bu beyaz çizgili diye aldım. Şimdi bunların bakım bilgisinden bahsedeceğim size ve sonra da saksı değişimini gerçekleştireceğiz. Ve ne kadar dayanıklı, vefalı ve bakımı kolay bitkiler olduğunu da bu videoda öğreneceksiniz. Videoyu izlemeye devam. Arkadaşlar kural kural gideceğim. Konumundan, toprağından, sulamasından tane tane şimdi size bahsedeceğim. Birinci kural konumu. Kurdele çiçekleri çok yoğun güneşten hoşlanmaz. O yüzden direkt güneş almayacağı bir yere konumlandırıyoruz. Şayet direkt güneş alırsa yaprakları yanacaktır. Sadece gelgeç bir güneş alması yeterli. Bu yakıcı olmayan bir sabah güneşi ya da akşam güneşi olabilir. Ya da hiç güneş almayabilir. Bol ışık alan bir yerde. Sadece yanından güneş geçmesi de yeterli olacaktır arkadaşlar. Artı nemi seven bir tür olduğu için zaten direkt güneşten hoşlanmıyor. Şu yaprak uçlarında dahi kurumalar olabilir. Bu yaprak uçlarında kurumalar gördüğünüzde bilin ki nem ihtiyacı vardır. O yüzden ne yapıyoruz? Bakın ben su fısfısladım. Su püskürtmesi gerçekleştiriyoruz. Çünkü bazı iklimler gerçekten kuru. Bizim Gaziantep'te de iklim çok kuru olduğu için onların nem ihtiyacı var. Nem ihtiyacını da suyu böyle püskürterek sağlıyoruz. Yani konum olarak direkt güneş almayacağı, perde arkası güneş alacağı ya da yanından gelgeç bir güneş alacağı ama bol ışık alacağı bir yere konumlandırıyoruz. Zaten soğuğa dayanıklı değil. İç mekan mı dış mekan mı derseniz tabii ki iç mekan bitkisi ama havalar iyi olduğunda terasınıza ya da balkonunuza dediğim şekilde yoğun güneş almayacağı, sadece bol ışık alacağı bir yere konumlandırabilirsiniz. Gelelim sulanmasına arkadaşlar. Suyu seven bir tür. Az önce de söylemiştim nemi de seviyor diye. Hatta böyle yapraklarına su fısfıslarsanız yaprak uçlarında kurumalar olmaz demiştim. Bu kökler için de geçerli şimdi. Nemi seven bir tür bitki sulanmayı da sever. Ama tabii ki yine toprağını kontrol ederek suluyoruz. Susuz da bırakmıyoruz. Çok da sulamıyoruz. Yani toprağındaki nemi kaybetmişse her tarafına değecek şekilde sulamasını gerçekleştiriyoruz. Çatır çatır toprağını kurutmanıza gerek yok ama su içinde de yüzdürmeyin derim. Tüm bitkiler için geçerli. İhtiyacı kadar sulamalısınız. Ne yapıyoruz o zaman? Toprağını kontrol ediyoruz. Ondan sonra her tarafına değecek şekilde sulamasını gerçekleştiriyoruz. Gelelim toprağına arkadaşlar. Toprağı çok ayırt eden bir tür değil. İsterseniz bahçe toprağına da dikebilirsiniz. İsterseniz torfa da dikebilirsiniz. Ya da bahçe toprağıyla torf karışımı bir toprak elde edebilirsiniz. İçine biraz vitamin içinde koyun gübresi karıştırabilirsiniz. Perletiniz varsa geçirgenlik içinde biraz perlet ekleyebilirsiniz. Yani toprağı ayırt etmeyen bir bitki türü ama ben hep söylüyorum karışık daha güzel oluyor. Hem yumuşaklığını sağlıyor hem geçirgenliğini sağlıyor. Hem kırmızı toprakta hem torfta karışık olunca ve bir gübreli toprak olunca daha sağlıklı büyüyorlar arkadaşlar. O şekilde bir toprak elde ederek dikimini gerçekleştirebilirsiniz. Gelelim çoğaltımına arkadaşlar. Çoğaltımı çok kolay. Bunlar zaten böyle dipten yavrulayan türler. Diplerden ayırma yöntemiyle çoğaltılıyorlar. Bu da öyle. Bir de bu dallardan verir. Dallardan verdiği kısımdan da yine görürsünüz zaten kökler oluşumu sağlar. O dallardan da yine alıp çoğaltım yapabilirsiniz. Yani dipten ayırma ve verdiği dallardan ayırma yöntemiyle çoğaltımı gerçekleştiriliyor. Evet arkadaşlar size konumundan, sulamasından, toprağından bahsettim ve şimdi de bu güzelliği birlikte dikelim. Dikim için yine toprağım hazır arkadaşlar. Saksım, can suyum ve kurdele bitkimiz burada. Kurdele bitkimizi şöyle incitmeden alt kısımdan oynatarak çıkarıyoruz. Evet, kökleri görüyor musunuz? Mükemmel. Saksımıza da biraz toprak ekleyelim. Bakalım ölçüsünü yerleşiyor mu? Evet. Tam yerleşti. Boyutuna göre saksıyı seçtim arkadaşlar. Çok büyük değil gördüğünüz gibi. Ve şimdi kökleri çok oynamadım. Fark ettiyseniz direkt dikiyorum. Zaten yerleştireceğimiz tekrar yeni toprakla bir bütünleşme sağlayacak.
Toprağımızı da ekliyoruz. Ve biraz bastırıyoruz arkadaşlar. Bastırdığımızda boşluk yine çok kalırsa yine toprak ekleyebilirsiniz. Evet, kurdele çiçeğimizi diktik. Şimdi can suyumuzu vereceğiz. Can suyumuzu da etrafından gezdirerek bolca veriyoruz. Biraz suyun çekmesini bekleyeyim. Size yakından şöyle bir göstereyim. Evet, kurdele çiçeğimiz hazır. Çok da güzel yakıştı kırmızı saksısına. Kurdele bitkimizi diktik arkadaşlar. Görüyorsunuz kırmızı saksı da buna çok yakıştı. Ve saksı boyutu da çok büyük değil. Bunu daha önceki videolarda da belirtmiştim. Bitkilerinizi yeni bir saksıya geçirirken çok büyük saksıya geçirmeyin. Daha büyük saksıda daha iyi gelişeceğini zannediyorsunuz ama öyle değil. Bitkiler daha dar saksılarda daha hızlı köklenerek daha hızlı büyüme gerçekleştirirler. Bu bilgiyi de tekrar vermiş oldum. Ve videomu da buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Videomu da beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olarak destek olursanız sevinirim. Sağlıklı kalın, hoşça kalın, bol çiçekli günler dilerim.